Merhaba arkadaşlar, ben Meryem. Bu videomda sizlerle Python'da Tkinter ve PyShorteners kütüphanelerini kullanarak bir URL kısaltıcı yazacağız. İsterseniz ilk olarak programın nasıl çalıştığına bir bakalım. Bu şekilde görünüyor arayüzü. Yukarıdaki kısma linkimizi giriyoruz. Butona bastığımızda bize linkin kısaltılmış halini veriyor. Deneyelim. Örnek olması için kendi kanalımın linkini kopyalayacağım. Sonrasında da programıma gelip buraya yapıştırıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Sonrasında da linki kısalt butonuna basıyorum ve kısaltılmış linkimi kopyalıyorum. İsterseniz bu linki de bir deneyelim. Buraya yapıştırıyorum ve gördüğünüz gibi yine aynı yere geldim. Yani aynı işlemi gören daha kısa bir link oluşturmuş olduk. Şimdi de kodumuzu yazmaya başlayabiliriz. İlk olarak from Tkinter import all diyorum. Tkinter kütüphanemi ve içerisindeki her şeyi programıma ekliyorum. Sonrasında da PyShorteners kütüphanesini koduma ekleyeceğim. Import PyShorteners diyorum. Fakat arkadaşlar sizin bu kütüphaneyi eğer daha önceden kurmadıysanız terminale pip install PyShorteners yazarak kurmanız, indirmeniz gerekiyor. Bu pip install'u da zaten açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan kopyalayabilirsiniz. Bu kütüphane bizim bir fonksiyon çağırarak girilen linki kısaltmamızı sağlayacak. Sonrasında root diyerek penceremi oluşturuyorum. Title diyerek penceremin başlığını giriyorum. Buraya URL shortener yazacağım. Sonrasında da buraya geometri diyerek 300'e 150 boyutlarında bir pencere oluşturacağım. Tabi kodumuzun en sonunda da root.main loop diyerek ana döngümüzü çalıştırıyoruz. Şimdi bakalım penceremiz nasıl görünüyor. Böyle. Buraya başlıklarımızı ekleyeceğiz. Giriş alanımızı, çıkış alanımızı ve butonumuzu ekleyeceğiz. Hepsini ekleyelim. İlk olarak uzun linki giriniz yazısını ekleyeceğiz. Bunun için long url label diye bir değişken oluşturacağım ve bunun değeri label olacak. Sonrasında buraya master'ını root olarak giriyorum. Yani penceremizde görünecek ve textini enter long url yapacağız. Yani uzun url'yi, uzun linki giriniz. Bir de bu yazının altına bir giriş alanı ekleyeceğiz. Bunun için long url yani entry adında bir başka değişken oluşturacağım. Bunun değeri entry olacak. Master'ı root olacak. Yani penceremizin üzerinde görünecek. Sonrasında da hemen altına bir kısaltılmış URL yazısı ekleyeceğiz. Bu da short URL yine label olacak. Master'ı root yani penceremiz. Text'i de shortened URL yani kısaltılmış link. Altına da short URL o adında bir başka değişken oluşturacağım. Bu da bizim kısa linkimizin oluşturulduğunda gösterileceği alan olacak. Yani bu o output için. Burada da yine enter olacak. Bir giriş alanı olacak. Ama burada çıkışı göstereceğiz. Yine buraya root diyorum master olarak. Sonrasında da butonumuzu ekliyoruz. Shorten B diyorum. Kısaltma butonu. Bu da bir buton olacak. Master'a yine root. Üzerinde gösterilecek yazı shorten URL. Sonrasında bütün bunları pack diyerek ekranda göstereceğiz. Bu butonu da biraz daha aralıklı koymak istediğim için headway dedikten sonra buraya 20 değerini gireceğim. Yani butonun üstünde ve altında 20 birimlik bir boşluk bırakacağız. Daha güzel gözükmesi için.
Şimdi isterseniz kodumuzu çalıştırıp bir bakalım. Gördüğünüz gibi arayüzümüz tamam. Şimdi de butonumuzun çalışmasını sağlamamız gerekiyor. Bunun için fonksiyonumuzu oluşturacağız. Fonksiyonumun adı shorten olacak, yani kısalt. Ve butona basıldığında bu fonksiyonu çağıracağız. Şimdi fonksiyonumuzun içine ne yazacağız? İlk olarak shortener, yani kısaltıcı diye bir değişken oluşturup buraya PyShorteners kütüphanemden shortener'ı koyuyorum. Yani bu değişken benim URL kısaltıcım olacak. Sonra da linkimizi kısaltalım. Bunu da shortURL adında bir başka değişkene atacağız. Burada ne yazıyorum? Shortener nokta tinyurl nokta short diyorum ve buraya long url entry nokta get diyorum. Yani bizim giriş alanımıza girilen uzun linki alacak ve tinyurl API'ını kullanarak kısaltacak. Bildiğim kadarıyla bu kütüphanenin içerisinde kullanabileceğimiz başka link kısaltıcılar da var. Fakat biz bu videoda tinyurl'i kullanacağız. Son olarak da ikinci giriş alanımızı, yani çıktığı göstereceğimiz alanı doldurmamız gerek. shortURL output nokta insert diyorum. Ve buraya 0 ve shortURL'i giriyorum. Yani bizim buradaki belirttiğimiz ikinci giriş alanına, yani bizim çıkışı göstereceğimiz alana en başından başlayarak bu değeri girecek. Yani kısaltılmış linki girecek. Şimdi kodumu çalıştırıyorum. Yine kanalımın linkini buraya yapıştırdım. Ve kısaltma butonuna bastığımda yine linkimi kısalttı. Bu link de öbürü gibi aynı siteye ulaştırıyor beni. Bu şekilde kodumuzu yazmış olduk. Bu videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kodlar açıklamalar kısmındaki linkte olacak. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.